Herkese yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kullanmaktan matlaşmış, çizilmiş bardak ve tabaklarınızı değerlendirebileceğiniz çok tatlı bir fikir vereceğim sizlere. Öncelikle her ikisini birbirine yapıştırarak başladım. Ben burada hızlı yapıştırıcı kullandım. Yapıştırıcım bitmek üzere olduğu için bu şekilde sürüyorum. Daha sonra boyadım. Açık bir renk tercih ettim üzerine yapacağım işlem için. 2 kat boyamam yeterli oldu. Kullandığım malzeme listesini açıklama kısmına yazdığım için çok fazla detaya girmedim. Zaten rengin tonunun ne olduğu pek fazla önemli değil. Beyaz olur, krem olur. Elinizde hangi boya varsa. Tabağın alt kısmını boyadığım gibi üst kısmını da boyadım. Boyama işlemleri bittikten sonra en az 6 saat olmak üzere beklettim. 2 katlı boyamanın sonucunda güzelce kapandı. Şimdi üzerine peçete yapıştıracağım. Öncelikle peçetenin desenlerini kestim ve katlarına ayırdım. Zaten 2 katlı bir peçeteymiş. Bazı peçeteler 3 katlı oluyor. Bütün katlarını ayırmak gerekiyor. Daha sonra peçete tutkalıyla ya da çiçek tutkalı da olabilir, yapıştırdım. Bardağın her yerine neredeyse hiç boşluk kalmayacak şekilde uyguladım. Bardak diyorum ama aslında bardak burada tabağın ayak kısmı. İşlem bittikten sonra sanki ikisi bir bütünmüş gibi görünecek. Bu aralar üzerimde bir uğursuzluk var. Bu videoyu çektim, bitirdim. Bu yaptığım çalışmayı da konsolun üzerine koydum. O sırada etrafı toparlıyordum. Nasıl olduysa elim bir çarptı. Bu konsoldan yere düştü ve benim yapıştırdığım bütün kısımlar ayrıldı. Yeni boyandığı için de çarpmanın etkisiyle bazı kısımların boyaları kalktı. Düzeltilebilir tabii ama can sıkıcı bir durum. O kadar uğraşıyorsunuz, zaman harcıyorsunuz. Sonunda böyle dağılıyor. Neyse, can sağlığı olsun, yapacak bir şey yok. Bazen böyle durumlarla karşılaşabiliyorum. Ya video bitmeden böyle bir şey başıma gelseydi diye kendimi avuttum. Ayak kısmını peçeteyle kapladıktan sonra tabağın kenarlarını da aynı şekilde peçete yapıştırdım. Ama tabağı kaplamak istemedim. O yüzden orta kısmını boş bıraktım. Çok böyle her yeri böyle desenli olsun, işte birbirini boğsun istemedim. Sadece orta kısmını peçeteye yapıştırıp kenarları da boş bırakılabilir. Ama ben bu görüntüyü sevdim. Bu kuşları silikon kalıpla yaptım. Kalıbı ikinci el olarak almıştım. Önce tabağı boyadığım renge boyadım. Daha sonra ikisini yan yana yapıştırdım. Çok tatlı bir hava kattılar bence. Fırçama metalik altı rengi boyayı yükleyip fazlasını peçeteye sildim ve fırçamda kalan az miktarda boyayı tabağın kenarlarına sürdüm. Aynı şekilde ayak kısmına ve kuşlara da uyguladım. Orta kısmını boş bırakmak istemiştim ama bilmiyorum görebiliyor musunuz? Böyle baktığınız zaman tabağın reklamı görünüyor, yansıyor. Görüntüden rahatsız oldum. O yüzden fırçama az miktarda boya alıp tabağın ortasına pıt pıt yaparak sürdüm. Son olarak vernikleyerek çalışmamı bitirdim. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz minicik de olsa bir yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Eskimiş bir adet bardak ve tabak bir araya geldi ve birbirini çok güzel tamamladı. Videonun sonunda kullanım alanlarıyla ilgili birkaç örnek gösterdim ama içerisine hiçbir şey koymadan da gayet şık duracağını düşünüyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yanındaki zil işaretine tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.